Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda iki şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bedava 500 eFootball puanı hediyesi var. Çok büyük bir hediye değil ama belki mağazadan futbolcu alacak da sınırda kalan arkadaşımız varsa onların işine yarayabilir. O 500 eFootball puanını nasıl alabiliriz? Oyun içerisinden onu alamıyoruz. Resmi web siteye gidip oradan alışı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da asıl önemli olan konumuz, bugün paketler eklendi. Buradaki futbolcuların Chelsea değildi. Bu paketteki yüksek seviyeli futbolculara bakalım ve 2 tane adaylı sözleşme paketi eklendi. Buradaki 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı futbolcuların maksimum seviyeleri, takımımıza koyduğumuzdaki en yüksek halleri nelermiş, onları bir inceleyelim istiyorum. İlk olarak eFootball puanı hediyesini nasıl alacağız? Mağazaya girdiğimizde benim şu an kaç eFootball puanım varmış bakalım. 19.200. 500 alacağız. 19.700 olması lazım. Oyun içerisinden herhangi bir şeye basarak alamıyoruz. Şunu yapmalıyız. İnternet tarayıcımızı açalım. Chrome'u açtım ben. Google'a eFootball Point yazabiliriz. eFootball Point yazdığımızda Konami'nin ilk sırada gelen sitesi. eFootball puanı kampanyalarını paylaştığı web site efootballpoint.konami.net. Bu web sitesine giriş yapıyoruz. Kampanyalar genelde burada yer alıyor. Japonya kampanyası olduğu için bizde görünmemekte. Fakat hediyeyi buradan alabiliriz. Kampanyamız bu. Fakat bunu almak için öncelikle giriş yapa tıklayacağız. Konami ID yaptığımız mail adresi ve şifreyle giriş yapmamız lazım. Daha önce hediye aldıysak aynı işlemi burada gerçekleştireceğiz. Giriş yap diyorum. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdikten sonra şu karakterden bir tane varmış. Bazen çok çıkıyor. Genelde 2 tane oluyordu. Şimdi girişi yaptık arkadaşlar. Az önceki kampanya kısmına geliyorum. Şu 500 eFootball Point Get yazısına tıklıyoruz. 19.200 burada da görünmekte puanım. Aşağıya geleceğim. Puan kazan dediğimde puanı alabiliyorum. Bu kadar. 500 puan alındı dedi. Kapat diyelim. Şimdi oyuna geçiş yapalım. Mağaza diyorum. Oyunda tekrardan puanımı kontrol edeyim. 19.700. Sadece bu şekilde 500 eFootball puanı alabiliyoruz. 500 değil de bari yanına bir tane daha sıfır koysalardı, 5000 falan olsaydı. 500 de çok az, hiçbir işe yaramıyor. Mağazaya 3 tane oyuncu eklendi. Güzel futbolcular. Belki buradan alım yapacak da sınırda kalan arkadaşlarımız varsa onların işine yarayabilir. Şimdi asıl önemli konuya girelim. Adaylı sözleşmeler. Burada 3 yıldızlı adaylı sözleşmeler olsun, 4 yıldızlı, 5 yıldızlıya güzel bazı futbolcular var. Maksimum seviyelerine bakalım. Ülkemizden sadece bir futbolcu tercih edildi. O da Galatasaray'ın kalecisi Muslera. Başka ülkemizden herhangi bir isim iki tarafa da tercih edilmedi. Muslera da 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınmakta. Burada 5 yıldızlara baktığımızda 3 tane futbolcu var. Çok yüksek seviyeler. James 95'e kadar çıkıyor. 96'ya kadar çıkan Oyarzabal var. Takımımız da 99 seviyeyi görmekte. Yan taraftaki paketteki oyunculara da bakalım. Burada da 5 yıldızlar daha fazla. eFoop 23 uygulamasındayız. Ücretsiz bir şekilde bu uygulamayı indirebiliyoruz. İlk olarak hangisine bakalım? Şu pakete bakalım. Orada birkaç tane yüksek seviyeli futbolcu vardı. Bedava ücretsiz top açma hakkı da Konami'nin hediye ettiği bu pakete baktığımızda yüksek seviyeli 92'yi gören 2 tane futbolcu vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane, evet. Bir sağ açık bir sol açık futbolcuları. Ben de bir tanesini çıkarmıştım, şu sol açığı. Bu sol açık futbolcusu 92 seviyeye kadar çıkmakta. Maksimum hali bu şekilde. Hızlanması gayet güzel. Top sürmesi var ama sıkıntısı pas ve bitiricilik. Onlar çok yüksek değil. Bir kanat futbolcusu kendisi. Takım oyu tarzımız yüksek olsa, böyle 99-100 gibi seviyelerde ise kadromuzda 95 seviyeyi görmekte. Bu futbolcu yüksek seviyeli bir futbolcu. Diğer 92'liye baktığımızda o da sağ açık futbolcusu. O da kadromuzda 95 seviyeyi görüyor. Hızlı isimler, top sürmeleri de var. Bitiricilik, pas değerleri çok yüksek değil. Her iki kanat futbolcusu da benzer özelliklerde. Diğer oyuncuların maksimum seviyeleri de bunlar. Kadromuzda 2-3 seviye daha alacak. Diğerleri de çok yüksek değil. İnşallah en çok istediğimizi çıkarırız oradan bedava ücretsiz top açma haklarıyla. Bizler için kritik olan ise adaylı sözleşmeler. Biriktirdiğimiz adaylı sözleşmelerle kimleri alabiliriz? Burada 5 yıldızlı birçok isim bulunmakta. Bayern Münih takımının yeni transferi Sommer. Neuer sakatlandıktan sonra kaleye güzel bir takviye yaptılar. 94'e kadar çıkıyor. Kaleci özellikleri bu. 80 üzerinde var bazı özellikleri. Refleksi 92. Keşke daha yüksek olsaydı kendisinin. 34 yaşında. Takımımızda ise 97 seviyeye kadar çıkmakta. Tabi biz özelliklerini değiştirebiliriz. Kendi istediğimiz şekilde oynama yapabiliriz. Burada şöyle diğer 5 yıldızlardan, yüksek seviyelerden birine bakacak olursak Felix. 96 seviyeye kadar çıkıyor.
Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Ben 10 numara olmasını daha çok isterdim. 10 numaralar daha fazla ceza sahası içerisine de koşular yapıyorlar. Hızlı birçok özelliği var Felix'in. Becerileri de bunlar. Takımımızda ise 99 seviyeyi görmekte. Çok yüksek seviyeli bir isim. Eğer Felix'i seviyorsak, yaratıcı oyun kurucu oyun tarzıyla oynamayı da seviyorsak düşünebiliriz. Ama benim gibi belki yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip oyuncuları çok kullanmayan arkadaşlarım da olabilir. Yukarı taraftan sırayla devam edecek olursak Lovren var, stoper futbolcusu. 89 seviyeye kadar çıkmakta. Savunma özellikleri iyi ama hızlanması çok düşük. Oraya verip diğer taraflardan biraz alabiliriz. Kadromuzda ise 91 seviye görmekte. Normal hayatta da öyledir. Hızlı biri değildir. Müdahaleleriyle, fiziğiyle falan ön planda. Aşağı geldiğimizde bilet, maç biletinde yer alan. Buraya baktığımız zaman Pablo Sarabia var. 93 seviye. Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Sağ açık ama birçok farklı bölgede oynayabilmekte. Özellikleri de bunlar. Öyle çok abartı özellikleri bulunmamakta. Kadromuzda ise 96 seviyeyi görüyor Pablo Sarabia. Burada defansif orta saha var. Arsenal takımının devre arasındaki transferi Jorginho. Arsenal takımı da liderliği kaptırdı. Farklı bir şekilde liderdi. Şampiyonluğa gidiyordu. İtalya'da Napoli koptu gitti. Dedik ki Premier Lig'de de Arsenal götürür. Ne yazık ki son haftalarda baya kötü. Manchester City maç fazlasıyla geçti kendisini. Bu sene de Arsenal'ı destekliyordum ben. İtalya'da Napoli, Premier Lig'de Arsenal. Bakalım ligin sonunu nasıl getirecek? Kötü oldu bu Arsenal. Aşağı doğru bir ivme yakaladı. Devamı gelmese. Yani toparlayacaklar mı yoksa aşağı doğru inecekler mi? Şampiyon olur diye temenni ediyordum. Ligi belki 3. falan bitirecekler. Bakalım nasıl tamamlayacaklar. Jorginho da savunma özellikleri, pasları iyi olan bir oyuncu. Hızlanması düşük. Belki hızlanmasını arttırıp diğer taraflardan alabiliriz. Mesela kadromuzda 96'ya kadar çıkıyor. Diyelim ki birazcık defansif özelliklerinden alsak. 95'e kadar çıktı. Hızlanmaya versek. Yine 96'yı falan görebilmekte kendisi. Maksimum hali kadromuzda 96. Diğer futbolculara bakacak olursak burada bir sol bek futbolcumuz var. Alex Moreno. 89 seviyeye kadar çıkıyor. Hızı çok yüksek. Dayanıklılığı çok iyi. Defansif özellikleri iyi değil. Pası falsosu düşük. Ama solda da her yerde oynuyor. Sol bölgede. Sol bek, sol kanat, sol açık. Göbekte bile oynayabilmektemiş. Keşke biraz daha yüksekten pası falsosu yüksek olsaydı. Takım ruhumuzu yükselttiğimizde ise 91'e kadar çıkmakta kendisi. Burada Sabitzer var. 5 yıldız adaylı sözleşmeyle satılıyor ama Sabitzer'de sıkıntı şu. Form durumu istikrarsız. Formsuz gelme ihtimali yüksek. C olduğu haftalarda sıkıntı. Dybala gibi sıkıntılı birçok maçta formsuz gelebilir kendisi. 92'ye kadar çıkıyor. Kadromuzda ise 94'ü görmekte. Tabii kendi istediğimiz şekilde yine düzenlemeler yapabiliriz. Sabitzer 10 numara oyun tarzına sahip. İleride her yerde oynayabiliyor. Santrafor'a kadar birçok bölgede oynamakta. Dediğim gibi sıkıntısı form durumu istikrarsız. Keşke o istikrarsız olmasaydı. Manchester United'dan bir diğer isim ise Weghorst. Lige Beşiktaş takımıyla başlamıştı. Dünya Kupası'ndan sonra Manchester United transfer oldu. Geçtiğimiz hafta sonu asist de yaptı kendisi. Hızlanma bakımından kötü. Hava hakimiyeti yüksek olan bir isim. 90'a kadar çıkıyor. Kadromuzda ise 93. Kafa vuruşu 90, bitiricilik 86. Ama hızlanması düşük. Oraya versek diğer tarafları da düşecek. Ofansif orta sahaya baktığımız zaman burada Malinowski var. 91 seviyeye kadar çıkıyor ama hız bayağı düşük. Bu şekilde kaydetmemek lazım. Düzenleme yapmalıyız bu futbolcu yer alıyorsak. Kadromuzda 93'ü görmekte. Ben bu şekilde tabii kaydetmezdim. Çünkü bu bir ofansif orta saha futbolcusu. Birazcık da koşsun. Ofansif orta sahalarda erken yoruluyor. Dayanıklılığı da 77. Hız bakımından çok düşük. Oraya verdiğimiz zaman biraz diğer taraflardan kırpmamız gerekecek. Stoper futbolcusu var burada. Montes 89, kadromuzda 91. Savunma özellikleri iyi. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle satılıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık daha düzeltirsek 3 yıldızlı için alınabilecek bir isim. Stoper eğer bakıyorsak. Burada bakmadığımız Chelsea takımının flash transferlerinden bir tanesi. Bazıları Madrid diyor, bazıları Mudryk diyor ismine. 90'a kadar çıkıyor bu genç futbolcu. Çok heyecan verici. Kendisinden beklenti büyük. Bakalım o patlamayı gerçekleştirebilecek mi? Hızlanması güzel, top sürmesi iyi fakat diğer özellikleri ne yazık ki kötü. Bitiricilik yok gibi bir şey. Paslar da iyi değil. Orta yapsak, havadan filan orta yapsak çok başarılı ortalar yapamayacak. 64 yüksekten pası var. Keşke bu değerler de iyi olsaydı.
Artık Premier Lig'de birazcık kendini gösterirse, goller, asistler yaparsa bunları da Konami yükseltecektir. Çalım becerileri, çift vuruşta keşke şurada olsaydı. Çift vuruş becerisi yer almıyor. Muslera'nın yer aldığı pakete baktığımızda arkadaşlar burada çok yüksek seviyeli birkaç tane futbolcu yer alıyor. 5 yıldızlı adaylı futbolcu 3 taneydi. En yüksek futbolcuya baktığımızda Oyarzabal 96. Kadromuzda 99 seviyeyi görmekte. Özellikleri de bu şekilde. Eğer yaparsak böyle 99 seviyeyi de görüyor. İyi. Birçok özelliği iyi. Ha tabii kendimiz istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Belki kanat futbolcusu 81 hızı beğenmeyiz. Biraz daha arttırabiliriz. Tabii diğer taraflardan kısmak gerekecek. Burada James var. James sakatlık yaşamasaydı, evet, sağ bek futbolcusu, sıkıntılı bir sakatlık yaşadı. Formasından uzun süre ayrı kaldı. Döndü. Bir ara çok iyiydi. 95 seviyeye kadar çıkıyor. Kadromuzda ise sağ bek futbolcusu 98'i görmekte. Sağ kanatta da 98 haliyle oynuyor. Dayanıklılığı, hızlı, şut gücü çok iyi. 90'ın üzerinde, hızlanması falan da var. Yüksekten pası 89, falsosu 84, gayet güzel bir bek futbolcusu için orta yapacağımız bir isim. Yerin orta becerisi de var. Falsosu da var. Yüksekten pası da var. Savunma özellikleri de bu şekilde. Eğer sağ bek ihtiyacımız varsa 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi de verebilirim sağ bek için diyorsanız James'in özellikleri bence güzel. Burada diğer 5 yıldızlı futbolcu ise Verratti, 94'e kadar çıkıyor. Kadromuzda ise 96. Verratti'nin toplu olan ilişkileri çok iyi. Top sürme, top kontrolü, pasları falan harika. Hızlanması yüksek değil. Şut gücü düşük. Dayanıklılığı 79. Defansif özellikleri de iyi. Bir orta saha futbolcusu için orkestra şefi oyun tarzına da sahip. Kabul edilebilir. Ha belki şu 90 üzerindekilerden birazcık alıp diğer taraflara da verebiliriz. Kaleci Muslera'ya baktığımızda 89 seviyeye kadar çıkıyor. 36 yaşında, 1.90 boyunda. Özellikleri bu şekilde. Kaleci yakalaması düşük olmuş. 73. Bunu keşke biraz daha yüksek yapsalardı. Takımımızda ise 92 seviyeyi görmekte. Sıçramayı birazcık düşürsek, sıçramasını şöyle 90, ama bizim şu an takım ruhumuz yüksek. Takım ruhunu da ben tekrardan 70'e alsam, yakalamayı arttırsak 75'e kadar çıkarabiliyoruz. Takım ruhunu yüksek yapsak yine 92. Sıçramasına hiç basmasak da zaten iyi seviyedeydi. Ben alsaydım herhalde böyle yapardım. Sıçramayı ilk haliyle bırakır, yakalamayı birazcık arttırırdım. Diğer futbolculara bakacak olursak vardı 91 seviye. Kadromuzda 94'e kadar çıkmakta. Özellikleri de bunlar. Hızlı bir futbolcu. Ofansif farkındalığı da yüksek. Fiziksel temas değeri düşük. 69 fiziksel teması var. Dayanıklılığı da 73'müş. Sağ kanat futbolcusu Joaquin. 41 yaşında. Sevilla'nın efsane futbolcularından bir tanesi kendisi. Yine 41 yaşına rağmen hızlanması iyi. Az önce hangi futbolcuydu? Hızı bayağı düşüktü. 60 küsürlerdeydi ofansif orta sahanın. Yaşına göre gayet iyi özellikleri var. 92'ye kadar da çıkıyor. Burada hemen bir stoperimiz var. Tottenham takımından Davies, 89'a kadar çıkmakta. Savunma özellikleri güzel. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 3 yıldızlı adaylı sözleşme için kabul edilebilecek özellikler. Burada bakmadığımız isimlerden bir tane daha stoper var. Rafael Toloi. Hızlanması düşük. Savunma özellikleri iyi. Hızlanmayı belki kendimiz değiştirebiliriz. Ama bu futbolcumuz sağ bekte de oynayabiliyor. Hücumcu defans oyun tarzına sahip. Sağ bekte kullanabiliyoruz. Sağ bekte kullanırsak pasları ve falsosu yok. Orta pek yapamayacak. Biraz daha savunması iyi bir bek futbolcusu olur. Burada bir düşük seviyeli göbeğimiz var. 89'a kadar çıkıyor. Kadromuzda ise 91. Pasları falan çok iyi. Ama zayıf olduğu birçok özelliği de bulunuyor kendisinin. Şöyle baktığımızda incelemediğimiz isimlerden kim var? Arnold var. Wolfsburg takımının göbek futbolcusu. Yaratıcı oyun kurucu. Bu birçok yerde oynayabilmek demiş. Baktık 93'e kadar çıkıyor. Pasları çok iyi. Savunması çok iyi değil. Hızlanması da düşük. Şut gücü de var. Sol taraftakiler iyi de sağ taraftaki bölümler ne yazık ki çok iyi değil kendisinin. Burada bakmadığımız sadece bir isim kaldı. Santrafor futbolcumuz. Ben bu futbolcunun adını söylerken hep zorlanıyordum. PES 2020'de bayağı kullanmıştım. Yüksek seviyeli bir kartı gelmişti o zaman bana. 39 yaşında kendisi. Şöyle artık tabii 39 yaşında bir forvet için hızlanma değerleri falan düşük. Ama ofansif farkındalığı gayet yüksek. Kendisi ileri yaşta olduğu için de seviyesi çok yüksek değil. Kadromuzda ise 92'yi görmekte. 5 yıldız adaylı sözleşme için burada 98 ve 99'u gören futbolcu var. Özellikle de James'i çok seven birisi olduğum için ben
O uzun dönemli bir sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan önce Premier Lig'de fırtına estiriyordu sağ bek pozisyonunda. O sakatlık onu biraz geriye götürdü. Ama genç bir futbolcu. Yaşı şu an kaç kendisinin? 23 yaşında. Çok büyük işlerde yapacaktır. Bana çok heyecan veriyor James sağ bek pozisyonunda. İngiltere milli takımı için de baktığımızda birçok sağ bek futbolcusu var. James var, Alexander-Arnold var, Walker sağ bek. Walker'ı farklı pozisyonlarda da oynatabiliyor Guardiola ama o da bir sağ bek. Birçok sağ bek adayı var. Milli takım için, milli takım hocası için gerçekten sağ bek oyuncusu seçmek çok zor. Sizlerin burada almayı düşündüğünüz isimler var mı? Ya da aldığınız isimler varsa yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.